Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir film getirdim ve bunu zaten Instagram'daki anketlerimden birinde sormuştum ve paylaşmadan geçemedim. O ankette Three Sisters ağır geldiği için önce onu paylaşmıştım. Şimdi ise Seul 88 ya da Seoul Vibe adıyla geçen bir filmden bahsedeceğim size. Filmimiz 2022 yapımı bir film ve 2 saat 20 dakika sürüyor. Oldukça güzel ve tempolu bir filmden bahsediyor olacağım size. Öncelikle oyuncularımızı dile getireyim, ardından da konusuna geçeyim. Oyuncu kadromuzda bir çete görüyoruz. Konuyla karışık ilerliyorum şu anda. Ve bu çetenin bir nevi lideri olarak gördüğümüz bir isim var. Önce onu söyleyeceğim size. Yo Ahin adlı oyuncumuz bu çetenin bir nevi başında aslında. Ve kendisi müthiş bir sürat sevdalısı ve araba konusunda konuşuyorum. Seul olimpiyatlarına katılmak istiyor aslında. Daha doğrusu olimpiyatlara katılmak istiyor ve bu amaçla başka bir ülkeden Kore'ye dönüyor. Fakat bu çetemiz çok da temiz bir çete değil. Bu yüzden döndükleri zaman bu olimpiyatlara katılabilmek için bir kara para aklama grubunu çökertmeleri isteniyor. Kim tarafından filmde görün ama bunun için bu grup kullanılmaya çalışıyor ve bu grubun aslında o çeteye girişi, yani o kara para aklama işindeymiş gibi çalışmaları gerekiyor bir süre. Ve bu süreç filmde oldukça heyecan verici bir tempoda işlenmiş. Ve tabii ki diğer oyuncularımıza da geçeyim. Şimdi bu çete üyelerini eminim merak ediyorsunuzdur. Bizim tatlı çetemiz olan grupta dediğim gibi başkanımızı söyledik. Bir tane kadın karakterimiz var ki bu beni çok sevindirdi. En azından full erkek değildi ve o da çok güçlü bir karakteri oynuyor. Bu karakterimizi Park Ji-hyun adındaki oyuncumuz canlandırıyor. Ve kendisi bir motorcu ve hatta motorcuların başında olan bir kadın. Ve buradaki rolü ve böyle dokunuşları filmdeki çok güzeldi. Diğer üyeleri ise geriye 3 üyemiz kalıyor bu arada. Sırayla sayacağım şimdi onları. Ong Seong-woo adlı oyuncumuz bunlardan biri. Bir diğer oyuncumuzsa Go Kyung-pyo adlı oyuncumuz ki onun da birçok ben böyle dizisini izledim. Yan karakter olarak oradaydı. Burada yan karakter diyemeyiz bence. Ana figürlerden biri oydu. Çok değişik bir karakteri vardı bu arada filmde. Ve son üyesinden bahsedeceğim ki galiba grubun en yaşlı üyesi de oydu. Lee Kyo-hyung adlı oyuncumuz da bu ekibin son üyesi. Ekip bomba gerçekten. Onların maceralarını izlemek de çok güzeldi. Şimdi konusunu söyledim ve hemen yorumlarıma geçeceğim. Yorum kısmına geçtiğim zaman öncelikle beni rahatsız eden bir durum vardı burada. Filmin başında İngilizce kullanılan fazla kelime var ve bu biraz beni itti. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Seul'e ya daha doğrusu Kore'ye indikleri zaman uçakla işte bir hamburger muhabbeti oluyor ve bir markanın neredeyse reklamı diyebileceğimiz bir şekilde işte şundan yiyelim, bundan yiyelim diye söz ediyorlar. Hadi bunu da geçtim. Film için belki sponsor vesaire hiçbir fikrim yok ama fazla Amerikan varimişçisine yani fazla Amerikan vari hareketler beni biraz itti ilk başta. Yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü rahatsız oldum cidden bu konuda. Yani başında İngilizce kelimeler, işte İngilizce konuşunca çünkü çok havalı olunuyor vesaire. Hani ben bu bakış açısına çok karşıyım. Ki şunu söyleyeceğim. İngilizce benim de hayatımın önemli bir parçası. Yani İngilizce okuyorum bölümümü ve yani çalışacağım olan yerde de bol bol hayatımda olacak bir şey ve seviyorum da dil olarak ama bu arada dinlemeyi de çok severim. Ayrı bir hikaye. Sadece bizim diziler veya mesela bir Türk olarak ben bu kanalda
Şimdi konuşurken ya full İngilizce konuşmalıyım ya da Türkçe bana göre. Çünkü ikisi karışınca beni çok itiyor. Yani işte bir kelime Türkçe, iki kelime İngilizce ya da tam tersi işte cümleyi kuruyorum ama bir iki kelime de İngilizce atıyorum falan böyle. Yani o bana havalı gelmiyor. Burada da havalı gelmedi. Burada da bana itici geldi. Bu arada bu oyuncularla ilgili bir şey değil. Yani tamamen senaryoyla ilgili. O zamanın yani belli bir dönemin olayı anlatıldığı için o yıllarda böyle bir esinti mi vardı Kore'de hiçbir fikrim yok. Yani hani belki ona mı gönderme yapılıyor diye düşünüyorum. Eğer öyleyse yorumlarda belirtirseniz, biliyorsanız sebebini söyleyin ama o kısmı bana çok itici geldi. Yani işte böyle e, yani çok komik duruyordu. İngilizce kelimeler hiç almadı yani tutmadı beni. Diğer bir mesele ise filmin bir tık uzun oluşu. 2 saat 20 dakika neredeyse 2,5 saat ki Türkiye'ye göre normal bir saat bu arada. Bizde dizilerimiz bile 2 saat 45 dakika falan sürüyor. Dizinin süresi bir tık fazlaydı yine sanki. Yani 2 saat olsaymış. O 20 dakika bile emin olun çok fark ediyor. Bir de final sahnesindeki araba. Yani görsel efektler bilerek mi bu kadar fake duracak şekilde kullanılmış bilmiyorum. Şimdi çok acımasız yorum gibi geliyor ama filmin genel hatlarını ve konusunu ben sevdim. Oyuncu kadrosunu da sevdim. Fakat bu şeyler benim gözüme battı. Yani o uçak sahnesi. Tabii ki beklemiyorum. Yani gerçekten o sahneyi canlandırsınlar. Böyle bir şey yok ama çok yani yapım gözümüze giriyor. Yani yapmacık, montaj, işte ne derseniz deyin bir tık abartı olmuş. Ya film genelinde bu abartılar bilerek mi yapılmış bilmiyorum. Ama bunlar benim gözümü tırmaladı biraz. Onun haricinde biraz da tabii ki olumlu konuşayım. Konusunu çok sevdim. Hikayesi de çok güzeldi. Ekibimizin işte bu savcımızın tavrı vesaire falan derken aslında izlettiriyor kendini. Yani bekliyorsunuz. Ay şimdi ne olacak, ne olacak vesaire hani o tempoda. Ama bir tık değil abartı olduğunu düşünüyorum bazı bölümlerine sadece. Ama genel hatlarıyla bence fena olmayan bir filmdi. Yani en azından tüh niye izledim demedim. Güzeldi. Konusu, ekibi güzeldi. Grubumuz o gang havasıyla bence sizi tutuyor. Yani onları izlemek istiyorsunuz aslında daha çok. Bunları düşünüyorum film hakkında. Bence seversiniz. Yani sizin de eminim yorumlarınız olur. Onları da lütfen aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ama oyunculuklara hiçbir lafım yok. Oyuncuları sevdim. Zaten benim başkan olarak gördüğüm kişi yani güzel bir oyunculuk sergiliyor çoğu zaman. Onun bir dizisini de izlemiştim ben. Bu arada ismini söylemiyorum ama belirtmeli miyim diye de bir kuşkuya düştüm şimdi. Bahsettiğim kişi Yoo Ah-in adlı oyuncu. O da tarz olarak ve hatta oynadığı karakterler olarak böyle sanki hak ettiği değeri bulamıyor gibi geliyor bana. Yani çok daha popüler olmalı gibi geliyor. Ama bilmiyorum belki rol seçimi ya da oynadığı sayı bakımından olmuyordur. Ya da popüler de olabilir ama diğer oyunculara göre yani piyasaya göre sanki biraz daha geride kalıyor. Ama buradaki karakteri de güzel idi. Yani güzel canlandırılmış. Dediğim gibi ben grubu genel olarak çok sevdim. Ekibimizin temel şeyi buydu zaten o ruhu. Bir ara bir ayrılır gibi oldular. Orada dedim ki nasıl yani? Ama sonra toparladılar. Harikaydı. Evet, film için yorumlarım bu kadar arkadaşlar. O zaman pazar gününe kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.